Merhaba, bu videoda Kling AI ile hazırladığım Stony ve Crab animasyon sahnelerini CapCut'ta nasıl birleştirip tamamladığımı göstereceğim. Sahneleri sıralayacak, gereksiz bölümleri kesecek ve müzik, yazı ve efektlerle videoyu son haline getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak Kling AI ile oluşturduğum 5 ayrı animasyon sahnesini CapCut projesine aktarıyorum. Daha sonra videoları hikayenin akışına göre sıralayıp zaman çizelgesine yerleştiriyorum. Her sahnenin başında ve sonunda bulunan gereksiz, hareketsiz bölümleri keserek videonun daha akıcı ilerlemesini sağlıyorum. Burada önemli olan karakterlerin konuşmalarını yarıda bırakmamak. Küçük birkaç kesme ile video çok daha hızlı ve akıcı hale geliyor. Şimdi sahnelerin birbirine nasıl geçtiğini kontrol ediyorum. Geçişlerde ani bir kopukluk varsa klipleri biraz daha kısaltıyor veya çok kısa bir yumuşak geçiş ekliyorum. Kling AI videolarında konuşmalar ve ortam sesleri zaten hazır olduğu için bu sesleri koruyorum. Özellikle karakterlerin cümleleri bitmeden sahneyi kesmemeye dikkat ediyorum. Bunu da yerine oturtalım. Aynı işlemi diğer sahnelere de uyguluyorum. Şimdi görüntü daha akıcı oldu. Kurgu tamamlandıktan sonra videoya biraz hareket katıyorum. Kaçan sekizlere, yakalama anlarına ve kapının açıldığı bölüme uygun kısa ses efektleri ekliyorum. Arka plan müziğini de düşük seviyede tutuyorum. Böylece karakterlerin konuşmaları kaybolmuyor. Küçük dokunuşlarla sahneler çok daha eğlenceli hale geliyor. Şimdi videoya kısa ve dikkat çekici yazılar ekliyorum. Açılışta izleyicinin ilgisini hemen yakalayacak bir başlık kullanıyorum. Önemli anlarda ise kısa ifadelerle hikayeyi destekliyorum. Yazıları büyük ve okunaklı tutuyor, karakterlerin yüzlerini kapatmamasına dikkat ediyorum. Animasyon hazır ama işimiz daha bitmedi. Şimdi ona güzel bir kapak lazım. Videodan Stony, Crab ve kaçan sekizlerin en hareketli göründüğü kareyi seçiyorum. Sonra ChatGPT'den bu görseli daha renkli, eğlenceli ve merak uyandıran bir kapağa dönüştürmek için yardım alıyorum. Şimdi videoyu baştan sona kontrol ediyorum. Geçişlerde gözüme takılan küçük boşlukları temizliyor, gerekli gördüğüm sahnelere birkaç hafif efekt ekliyorum. Ses, müzik ve görüntü dengesini de son kez kontrol ettikten sonra animasyonumuz tamamlanmış oluyor. Artık videomuz hazır. Dışa aktarma bölümünde çözünürlüğü 1080 piksel, kare hızını 30 fps ve formatı MP4 olarak ayarlıyorum. Dosya adını ve kayıt yerini son kez kontrol ettikten sonra videoyu dışa aktarıyorum. Böylece animasyonumuz sosyal medyada paylaşılmaya hazır hale geliyor. Ve işte ortaya çıkan sonuç. Şimdi animasyonun kısa ve hızlandırılmış halini birlikte izleyelim. Bu tür yapay zeka ve CapCut çalışmalarının devamı için kanala abone olmayı unutmayın.